Evet, Yunus EP'ciler burada. Hazır ona girmişken hadi bir Sagopa ile başlayalım arkadaşlar. Sagopa'nın son albümü, yani 5 parçalık bir EP. Nasıl değerlendirilir, nasıl anlatılır? Şöyle düşündüm. Açıkçası ben ilk beşliği dinlediğim zaman çok sevdiğim bir şarkı oldu. Benim bir numaram Zamanla. Bence albümün çok güzel bir de konsept şarkısı. Bu arada ben de piyanomu açmamışım. Bir yandan da onu açayım. Çok güzel bir konsept şarkısı olduğunu düşünüyorum. Bu albümün diğer Sagopa albümlerinden, yakın dönemdeki diğer albümlerden en büyük farklarından biri bence sound'u. Gerçekten sound farklı. Çok sıcak. Biz buna biraz hani incelerken ne diyoruz? The warm sound, yani sıcak sound. Çok böyle şey gibidir. Bilmiyorum, hani plak dinlediniz mi? Plaktan bir şey dinlerken sanki böyle yanınızda gibi, o çıtırtıların sesiyle falan evinizde hissini çok güzel verir. Bu albümün bence en güzel hissi bu. Tamam, piyanom da geldi, süper. En güzel hissi bu. Size çok yakın. Şimdi bilmiyorum nasıl yapılmış beatler. Hani alınan sesler bir yerden toplanarak yapılıyor, yani bu keserek yapılıyor. Hep plak kafası, hep plak soundların içine girdiğini düşünüyorum. Gitar eğer canlı çalındıysa onun da tonu öyle. Sıcacık, böyle tatlı bir Gibson tonu gibi geliyor kulağa. İşte bu böyle hafif distortion da değil bu. Sıcak dediğimiz sound'tur bu yani. Clean ses, yani temiz gitar sesi daha metalik gelir. Onu birazcık sıcaklaştırdığın zaman hafif böyle minik distortion, belki birazcık böyle EQ'larda tizleri biraz azaltıp midleri ortaya çıkardığın zaman orta frekansları, böyle lezzetli bir alt tını gelir ve bu sound'u çok güzel yakalarsınız işte. Beat'in girdiği yere kadar bence altyapının tamamındaki bu sıcaklık ve beat'te seçilen kickler, her şey çok bu sıcaklığa uygun. Ben önce burada vuruldum. Yani ben bu şarkıyı dinlediğim zaman Sagopa'nın sözlerinden önce sound'un sıcaklığıyla işe başladım. Albümün de tamamını aslında bu kapsıyor. Hatta şöyle yapayım. Koca bir albümü 5 şarkı dinlemek yerine bir şarkı üzerinden diğer albüm şarkılarını da değerlendirmiş olayım. Acı öldürmek için ilaçlar yetersiz, zehir fikir kuyularını kazıyor küreklerim. Re minör gibi. Tamamen Sagopa'nın artık çok bildiğimiz adeta bir beste yarattığı formu. Tamamen bir beste. Yani bu artık Sagopa tarzında bir rap diyebiliriz artık bu yapılan işe tamamen. Yani keskin bir şekilde ayrılıyor artık bence. Kim olduğuma dair. Kim olduğuma dair. Müthiş. Kısa bir mola veriyor ve sigarasını yakıyor şair. İşte böyle misallerle süslenir anlatılanlar. Uykuya dalar çocuklar. Kick'e bakın. Trumpete bakın. Düşününce Kick ne kadar sıcak. O keskin kickler yok, yani trap soundların içindeki o agresif kickler yerine çok yumuşak bir ton seçilmiş. karamsar ve korkutucu bütün anlatılan masal. Trumpette de aynısı var. Hep odada çalar gibi, yanınızda çalar gibi bir hava var. Sanki salıncağımı cadı salla. İşte burada sözleri doğru incelediğinizde o da size çok yakın. Sözlere baktığınızda işte tamamen artık çok yakın iki ifadeler. Kendini çok samimi anlatan bir Sagopa'dan bahsediyor bu şarkı. Öyle olunca da işte hem odanızda ve karşınızda hissi yaratıyor. Yani bir ses analiziyle başladığınız zaman, geçen çok güzel bir tez okudum. Mesela düşünün arkadaşlar, Türkiye'de ve dünyada bir doktora tezi yapılırken seçilen konular sadece sanıyor musunuz ki notalar üzerinden geçiyor veya işte ne bileyim fiziksel temalar üzerinden geçiyor. Mesela bir doktora tezi sahnede kullanılan ışığın müziğe etkisi, sahnede kullanılan işte bir şeyin müziğe etkisi, ne bileyim seçilen makamların müziğe etkisi, kullanılan kicklerin ve altyapının müziğe etkisi. Bunlar direkt sesi de çevreleyen, yani buna uygun. Şimdi mesela Sagopa'nın sesi de sıcak. Bakın. Ya hey çocuk, bu korku içeren içerik. Kırık bir akvaryum ve içindeki balık. Sagopa kirli sesle okuyan bir solist. Hiçbir zaman böyle parıl parıl keskin bir renkte gelmez sesi. Her zaman bu içerideki hafif kirliliği kullanır. Ama o kirliliği öyle bir dozunda kullanıyor ki sanki sıcak bir hava o da yaratıyor. Aynı sıcaklığı onun sesinde de yakalıyorsunuz. Yani birbirine çok yakın tonların bir araya gelmesi çok usta işi bir kompozisyon aslında bu. Panik, onların üstüne konmak isteyen sinekler içine sinik. Yolcun
aşkı Jack'i öldürürken batıyordu Titanic. Çok romantik. Nereye gittik? Peste bir yerde başladık. Şimdi tepelerde bireye geçti. Sürekli bir melodik değişim var. Ama hislerim hissizlikten ibaret anne. Bak baba ellerim yazmaktan kesik. Çocuklar Kesik. Kesik. Tizleri E'ye kadar gelmiş Sagopa bu sefer. Bayağı tizler açık bugün. baba ellerim yazmaktan kesik. Çocuklarla oynarım fakat bir çocuğum eksik. Bakın. Bir çocuğum eksik. Tam bir melodik yapı. Yani bu parçaları coverlayın ya. Alın gitarlarınızı güzel güzel coverlayın. Çocuklarla oynarım bir tarafım eksik. Çok tatlı. Fakat bir çocuğum eksik. Bir tarafım şampiyon, bir tarafım yenik. İşte benim güneşim bak, ben boyadım sarısını. Bu benim kalbim, istersen verebilirim sana yarısını. Abi bu var ya tam böyle nasıl diyeyim. Efsane bir cümle değil mi ya? Bayıldım buna ya. Benim kalbim, Ben buna bayıldım abi. Ben burayı dinledim zaten. Bundan sonra bir şey demese de olurdu benim için yani. Vallahi öyle. İşte benim güneşim bak, ben boyadım sarısını. Bu benim kalbim, istersen verebilirim sana yarısını. Yani ne diyeyim ya, hani böyle burayı kesin, bu cümleyi yapıştırın böyle, ne bileyim tişörte yapıştırın, defter aralarına yazın. Yani çok güzel, hani şimdi ne diyeyim, belki ileriki yıllarda böyle dolmuş, kamyon, her yerde yer alabilecek, çok güzel yani. Zaman imha et üstünden Yunus'un salaklarını. Dirençli çamaşırların döktüğü gibi koca kozalaklarını. İşte burada da old school kafanın o güzel araya katılan şeyleriyle iyice sound hem geçmişi hem bugünü taşıyan hem de samimiyet taşıyan bir üçlüye bürünüyor ve bütün albümün konsepti de buradan oluşuyor. Yani zamanların ötesine geçersek şu anda da atıyorum herhangi bir şarkıyı açtığım zaman işte en çok dinleneni mesela hangisi olmuş? Pankart olmuş tahmin ediyorum. Saklama bulurlar olmuş. Mesela onu da açalım. Ha, bundaki altyapı. Biraz daha farklı bu aslında. Fakat ilginç de bir mix var. Bendeki zaman trafiği tıkı. Burada da la karar. Oktav la'dan geliyor. Akmıyor ileri bazı fikri. Sagopa'nın ses karakterinden şöyle nerelere çıktığına da bakabiliriz aslında. Bu bir önceki parçada en tiz çıktığı not sanki hafif falsetle beraber re'di tepede. Genelde la, oktav la arasında, peste de la, sol. Yaklaşık 1,5 oktavdan belki pestlere de inerek belki 2 oktava yakın bir ses rengi diyebiliriz artık. Net bir bariton olduğunu söyleyebiliriz. Sigara sonrası bas baritonlaşabildiğini de söyleyebiliriz. Ne kadar tize çıktığından emin değilim ama belki bir tık daha re diyez, mi bu araları zorlayabilir. Belki daha açık bir sesle fa'da gelebilir. Bir bariton karakteri zaten çıkabileceği nokta fa, fa diyez, sol diyez sınırları, la da alanı var tabi. Ondan sonrası yüksek bariton. Si Aynı bemol. yerlerde turlar attı. Farklı şeylere aynı takıntı. Boğaza düşmek gibi sürükler akıntı. Kaçmayı deneyen ayakkabısının bağcıklarına takıldı. Aklı başından atıldı. Geri gidiyor güvenimin hassas ayakları. Hayat ormansa ben ormanın. Bu arkadaki sesi çok sevmişler ki hiç kısmamışlar sesini. Zaman zaman vokalin bile önüne geçecek şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Narin kavakları pek bir sakin keçiyim. İnatla büyütürüm hala. Kocaman. Kulakları, onlar sever hikayesi üstünde hisli şarkıları. Yağmur çekerim ıslatırım mahmakları. Ancak atlı karıncaları ezemez insanın ayakları. Ve zincir vuramaz kapısına içimdeki rengarenk. Aslında bu biraz daha trap sound'una yakın. İnsanların en çok dinlediği gene günümüz sound'una yakın olmuş sanki. Benim fikrim tabii ki. Çok büyük bir yani büyük bir rap kültürüne sahip değilim. Biraz cahilce olabilir, yanlış da olabilir burada söylediğim. Ama görünen, yani bir önceki mesela benim en sevdiğim zamanla daha old school geldi bana. Bu bana daha old school geldi ve daha karanlık bundan. Farkın hiç kimse. Anlamsız arsızlıklardansa anlamlı iştahsızlık olsun farkın. Daha günümüz sound'una yakın. Hatta daha da günümüz sound'una yakın bir tane parça vardı bunun içinde. Hangisiydi acaba? Tamamen rap tarzda olan. Küreksiz kayıklar mı? Küreksiz kayıklar. Bakalım ona da. Ya bu da eski sound işte. Bu tam müthiş bunlar ya. Bilmiyorum abi. Yaşlanmak güzeldir yani. Vallahi güzel. Azgınların
Herhalde cinayetler Sex Pistols gibi zincirli. Frekansları kirli ama film Alttaki pedler o kadar... Çok tatlı altyapılar, çok tam melodik. Bunlar biraz da aslında dramatik öğeler yani. Pistols gibi zincirli. Frekansları kirli ama filmin fragmanı filli. Farklı gen, farklı tel, farklı kare, farklı üçgen. Facianın formülü fosiller kadar riskli. Fasaryalar yönetmenliğinde sinemalar ve ağız dolusu farfara. Fesat fenalığında fassal. İçinde ölenleri yıkayamaz yassal. Onun sonunda kim kendi O fa. fedakar. Endamını yitirmiş eskiden sevgime layık olanlar. Açık denizde kayıp. Şahane ya. Alttaki müzik yani şu an Sagapo'nun sesi hiç olmasa sadece altyapıyı dinleseniz çok güzel kurgulanmış gerçekten. Asla. Gün sonunda kim kendinden fedakar. Endamını yitirmiş eskiden sevgime layık olanlar. Açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıplar onlar. Sözlerimin içine düşenleri Çok güzel. Zaten yeleği fırlattım ki bu fırlan. Burada doğaya gelmiş. açık denizde kaybolup giden küreksiz kayıplar onlar. Herkes belirlediği güzergah. Yani bir bana sorarsanız müthiş bir albüm. Müthiş bir albüm. Hem geleneksel yapılar taşıyor hem bugünden de taşıyor. Tam bir tane trap olan vardı. Hangisiydi? Korsan mıydı acaba? Emin olamadım. Neremi dökelim üzerinize. Bu. Dilin kemiği sökük değilim şirin. Alın başınızı gidin ve başımdan geldiyse başıma akılsız başımdan ha. Bağırma. Bunun içinde her şeyi kullanmış. Autotune da var içinde. Aman ha üzerime. Değme ağır sözlerime sakın. Öfkeli bakışlar ardına saklanan her şeyi gözlerime. Yani bir tane böyle bir trap var ama ben tabii benim parçam. Herkesin parçası nedir bilmiyorum ama zamanla. Bilmiyorum düşünceleriniz neler albümle ilgili. Şöyle alayım. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. YouTube'dan bakıyorum şu anda. Yazın çocuklar. Sizin albümle ilgili düşünceleriniz ne? Sagopa'nın sesiyle alakalı düşünceleriniz ne? Birazcık konuşalım. Saklama bulurlar nakarat devam hocam. Çok güzel ya. Şu melodi harika. Çok tatlı yani. Pankartta farklı vokal var hocam. Küreksiz kayıtlar favorim. Birçok pankart. Tabii herkes farklı şarkı sevmiş. İşte evet. Yani nasıl değerlendirelim? O kadar çok Sagopa analizi yaptık ki bir de geldi buraya konuk oldu. Bir sürü hikaye anlattı. Fakat ben şeyde Groovypedia'da bir kaydını incelemiştim. DJ Funky ile beraber. O zaman bu son dönemki şarkılar yoktu. Yani nasıl diyeyim? Son dönemden kaç şarkı önceye gidebilirim? Bayağı bundan da öncekiydi. O zaman şöyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Şöyle bir cümle. Rap müziği geçmişiyle bilip geleceğe taşıyacak ve herkesin örnek alacağı birilerine ihtiyacı var diye düşünüyordum. Bunda da kastettiğim şey şuydu. Yani şimdi bu tür insanlar yani yıllarını bu işe vermiş, belli bir yaşa gelmiş kişiler herkes tarafından saygı görüyorlar. Bu kesin. Ama yeni yaptıkları şeyler aslında bir öncekinin önüne veya farklı bir yere bir şey koymadığı zaman seyircide büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Eğer bunu başarırsa şarkıcı, yani ben Sagopa'ya işte mesela şeye gidelim. Allame analizinde demiştim ki yani ya Allame içme şu sigarayı ya. Ya yapma işte şunu. Yok öbür bir sürü kişi için söyledim. Sadece onun için değil. Ya daha yaşınız çok genç. Yazıyorlardı bana diyorlardı ki hocam ne genci adam gelmiş 30 yaşına. Böyle bir şey değil ki bu. Böyle bir olay değil bu. 30 değil 50'si var, 55'i var, 60'ı var. Bitmez. Sagopa Kajmer şu an bunun çok güzel bir öncülüğünü yapıyor. Hem sound'unu koruyup yeni bir şeyler ortaya koymaya çalışıp yeni bir şeyler ortaya koyup ve bir ilerisinin de ilk adımlarını atıp farklı keyifli işler yapıyor ve kendi çizgisini bozmadan bunları deniyor. Artık gelecek bundan sonraki dönemde takdir sizin. Ben bilemiyorum. Ve tabii Sagopa'nın elinde. Bakalım neler yapacağız. Hepimiz takip edeceğiz. Peki dönüyorum Instagram özele. Nasıldı? Like. Beğenenler like atsın. Kanalı takip. Bildirimleri açın. Peki.